Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında dolar endeksinde görülen geri çekilmede Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisinin güçsüz gelmesi etkili olurken ons altında 1800 doların aşılmasıyla beraber hareketlerin hızlandığını gördük. Bu hafta açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi ons altının seyri açısından önemini korurken ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1845 ve 1855 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Satış baskılarının görülmesi durumunda ise 1830 ve 1825 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise tarım dışı istihdam verisi sonrasında değer kaybeden dolar ile ons altındaki gördüğümüz yukarı yönlü hareketleri gram altına da olumlu yansıdığını gördük. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısında piyasa beklentilerine paralel bir şekilde faiz oranlarında değişikliğe gidilmezken karar sonrasında döviz kurunda kısmen de olsa geri çekilmelerin yaşandığını gördük. Gram altında teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 490 ve 500 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası bir aşağı yönlü hareketin oluşması durumunda ise 480 ve 475 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen İngiltere Merkez Bankası toplantısında faiz oranında değişikliğe gidilmezken ekonomik toparlanmanın hızlanması nedeniyle haftalık 4,4 milyar sterlin olan acil varlık alım programı 3,4 milyar sterline geri çekildi. Cuma günü açıklanan Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam beklentilerden uzak gerçekleşince paritedeki yukarı yönlü hareketleri kuvvetlendiğini gördük. Pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda pozitif görünümünü sürdüren paritede olası satış baskılarının gelmesi halinde 1,4030 ve 1,40 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Yukarı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 1,4070 ve 1,41 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Dolar-yen paritesinde ise Japonya hükümeti günde 1 milyon kişiyi aşılayacaklarını belirtirken koronavirüse karşı OHAL'i 31 Mayıs'a kadar uzattı. Japonya Merkez Bankası Mart ayı toplantı tutanaklarında yetkililerin faiz oranlarını istikrarlı bir şekilde düşük tutmaya odaklanma ihtiyacı konusunda anlaştıklarını söylediler. Aşılamanın başlaması olumlu bir işaret olduğuna öne sürerken pandemiyle ilgili yaşanan gelişmelere de dikkat çekildi. Dolar-yen paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerinin sürdürmesi durumunda 109,10 ve 109,50 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Satış baskılarının olması durumunda ise 108,30 ve 108 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take it slow.
Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında geçtiğimiz cuma günü açıklanan Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verilerinin beklentinin oldukça altında kalmasıyla dolar değer kaybetti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu Mayıs ayı toplantısında %19'da faiz oranını sabit bırakırken bu hafta yurt içi piyasalarında Ramazan bayramı nedeniyle tatil havasında geçecek ve Amerika Birleşik Devletleri TÜFE endeksini yakından da takip ediyorum. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam etmesini beklediğim kurda 8,30 ve 8,35 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,20 ve 8,18 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden çok düşük gelmesiyle birlikte Euro'da sert yükselişlerin yaşandığını gördük. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu Mayıs ayı toplantısında faiz oranlarına değişikliğe gidilmedi ve Cuma günü açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası para piyasası duyurusu Euro için önemini korumaya devam ediyor. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,05 ve 10,10 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 10 Türk lirası ve 9,95 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisi ekonomistlerin tahminlerinin bir hayli altında açıklanması ile birlikte sert yükselişlerini sürdürmesine neden oldu. Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen'ın açıklamaları paritede etkili olurken Euro bölgesi için bu hafta Avrupa Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu duyurusunu yakından takip ediyorum. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim paritede 1,2185 ve 1,2205 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını yaşamamız durumunda ise 1,2125 ve 1,21 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Brent petrol tarafında ise dünyada artan koronavirüs vakaları talep endişesi yaratırken fiyatlarda da baskı oluşturmayı sürdürdüğünü görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri haftalık ham petrol stokları 7,6 milyon varil azalış gösterirken Brent petrolde dalgalı bir seyrin hakim olduğunu söyleyebilirim. Bu hafta açıklanacak olan haftalık petrol stokları Brent petrolün seyri açısından önemini korurken Brent petrole teknik olarak baktığımızda yatay hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 69 dolar ve 70 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Yaşanılan gelişmelerle beraber yukarı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 68,15 ve 67,50 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take it slow.